Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kökleri çürüyen ve yaprakları sararıp solan orkideleri nasıl kurtarabileceğimizi göstereceğim. Bunun için yeni bir yöntemim var. İlk olarak kökleri çürüyen ve çiçek dalları artık kuruyan orkidenin eskiyen çiçek dallarını kesiyoruz. Ve daha sonra orkidenin özellikle sararan ve kuruyan köklerini de keseceğiz. Köklerini keserken kesinlikle yeşil olan kökleri kesmiyoruz. İçi boş olan kağıt gibi olan kökleri kesiyoruz. Ve en alt yaşlanan ve iyice yumuşayan orkide yapraklarını da keseceğim. Ve daha sonra bu orkidemizi çeşmede yıkayarak dezenfekte edeceğim. Orkidemi dezenfekte etmek için sarımsak kullanacağım. Sarımsak güçlü bir antioksidandır. Daha önce kestiğim ve yarım olan sarımsaklardan bir tanesini alıyorum. Benim sarımsaklarım büyüktü. Bu yüzden sadece bir orkide için yarım sarımsak kullanıyorum. Özellikle sarımsak bu gibi durumlarda orkideleriniz hasta ise, böceklenme durumu varsa, bundan dolayı çürüdüyse yaprakları, bu tarz orkideleri mutlaka dezenfekte etmeniz gerekiyor. Sarımsak yeniden canlandıracaktır. Evet, 1 litre suyun içerisine bir diş sarımsak koydum ve bunu 1 saat bekleteceğim. 1 saat beklettiğim sarımsaklı suyu şimdi süzüyorum. Orkideyi dezenfekte etmek için sarımsaklı suda 1 saat bekleteceğim. Hem yapraklarını hem de köklerini suyun içerisinde bekletiyorum. Kesinlikle gövde kısmını suyun içerisinde bekletmeyin. Bu sırada orkideyi kurtarmak için uygulayacağımız yeni yöntemde böyle bir sünger gerekli. Bu sünger çocukların oyun oynadığı yerlere serilen sert süngerlerden. Sizler isterseniz straforda kullanabilirsiniz. İhtiyacım olan bir kapak ve bu kapağı üzerinde şekil vererek kesiyorum. Bir saat sarımsaklı suda beklettiğim orkideyi çıkarıyorum.
Bu aşamadan sonra orkideyi özellikle yapraklarını ve yaprak aralarını bir pamuk ile ya da bir peçete ile silmeniz gerekiyor. Ve gövde kısmını da kurutmanız gerekiyor. Özellikle bugünkü uygulayacağımız yöntem aslında herkesin daha önceden bildiği su kültürü yöntemi. Bu su kültürü yönteminde özellikle cansız orkideleri su kültürünü uygularken gövde kısmı suyun içerisine girebiliyor. Ve bunu önlemek için ve nem akışını daha fazla sağlamak için böyle bir yöntem uyguluyorum. Bunun için şeffaf bir cama ihtiyacımız var. Sizler büyüklüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz. İçerisine su koyuyorum. Ve hazırlamış olduğum süngerli orkidemi şimdi içine yerleştireceğim. Burada önemli olan orkidenin gövdesinin suyun içerisine girmemesi. Bu yöntemde bu sünger orkidenin gövde kısmına destek sağlar ve özellikle köklerdeki nem kaybını önler. Daha fazla nemli olmasına yardımcı olur. Evet, bakın su seviyesi bu kadar. Çok fazla su koymuyoruz. Sadece orkidenin kök uçları giriyor. Ve şimdiki aşama bol ışık alan mutlaka bir pencere kenarına orkidenizi konumlandırın. Ve daha sonra yeni kökler çıkardığında sizlerle paylaşacağım. Evet, bu yöntemde uyguladığım birçok orkidem vardı. Özellikle sizlere bunların da sonuçlarını göstermek istiyorum. Ölmek üzere olan orkidelerinizi kesinlikle atmayın. Bakın, bu gördüğünüz orkideler ölmek üzere olan orkidelerdi ve hiç yaprağı kalmamıştı. Bakın, büyük yaprağını görüyorsunuz, yumuşamıştı ve şu anda sertleşti ve 4 tane yeni yaprak çıkardı. Bu su kültürü yönteminde orkideler hızlı bir şekilde yaprakları canlanır ve yeni kökler çıkarmaya başlar. Hemen sizlere çıkardığı kökleri de gösteriyorum. Gördüğünüz üzere orkide kökleri yoğun nem içerisinde kaldığı için bu şekilde bol bol yeni aktif kökler çıkarır. Su kültüründe orkidenin suyunu ne zaman değiştirmek gerekiyor? Çok sık değiştirmiyoruz. Bakın, su seviyesi bu şekilde. Buradaki su bitinceye kadar kesinlikle suyu değiştirmiyoruz. Bu aşamada tabii ki su koyu yeşil hale gelebilir, yosunlaşabilir. Bu gayet normaldir. Uzun süre orkide kökleri suyun içerisinde kaldığı zaman bu şekilde yosunlaşır. Bu da yine su kültüründe canlanan ve yeni yapraklar, yeni kökler çıkaran bir orkidem. Aynı yöntemle uyguladığınız zaman bakın bu şekilde orkide kökleri bol bol aktifleşir. Hemen sizlere bakın bu yöntemde uyguladım ve sonuç aldım. Orkimi de gösteriyorum. Orkidelerinizin kökleri bu aşamada bazen çürüyebilir. Bu çok normaldir. Cansız kökler çürürken diğer kökler yeni sağlıklı kökler çıkarır. Gördüğünüz üzere bol bol yeni aktif ve sağlıklı kökler çıkardı. Ve özellikle şunu da belirtmek istiyorum. Bu aşamada sıvı bitki besinleri verebilirsiniz. Sıvı bitki besinlerini yarım saatliğine, 1 saatliğine içerisine koyup daha sonra sıvı bitki besini suyunu değiştirip normal suda bekletmeniz gerekiyor. Bunu ayda bir kere yapmanız yeterlidir. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.